Morissette Amon. Bugünün bombalarından biri geliyor. Bir Filipinli nefis şarkı daha. Evet, Filipinli dehşet bir şarkıcı daha geliyor. Biliyorsunuz ben arkadaşlar Casey Tendingen yaptım. Ondan sonra Filipin'den pek çok arkadaşımız bana yazdılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok beğendiler yapılan şeyleri, sağ olsunlar. Biliyorsunuz arkadaşlar ben sadece reaksiyon videosu çekmiyorum. Yaptığım şey dinlediğim şeylerden fikirler çıkarabilmek, sizlere bir şeyler aktarabilmek, işinize yarayan şeyler öğretmeye çalışmak ve sizden aldığım referanslarla da öğrenmeye çalışmak. Burada karşılıklı bir sohbet yapıyoruz. Böyle düşünün. Morissette Amon nefis bir şarkıcıymış. Dinleyin de görün. Arkadaş bu ne ya? Of! 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 Yani kadında ses Allah vergisi bazı şeyler arkadaşlar. Yani sadece teknikle açıklayamazsınız her şeyi. Genetik yapı. Yani herkes bu ağız açıklığını açtığı zaman bu ses çıkmıyor. Gerçi bu kayıtta bayağı kompresör falan da var. Yani teknik ekipmanlar da kullanılmış ama çok başarılı. Yani sadece bir şarkıcının iyiliğini şuradan anlarsınız yani. Allah dersiniz gerisi geliyor yani. Bakalım ne olacak bu şarkı içinde. Heyecan yaratıyor. Böyle bu sesi dinlediğim zaman hani var ya pantolonun üzerinde kadife pantolonlar vardır. Böyle yumuşacıktır. Öyle. Hem kuvvetli hem yumuşak. Nasıl oluyor? Oluyor. Wow, çok acayip be. Bu zaten hani biraz daha uzak doğuya gittiğiniz zaman şimdi bu hafta arkadaşlar Kore videoları, Kore'ye gittiğimde çektiğim videolar yayında olacak. O bölgede özellikle düz ses tutmanın ne kadar kültürel, gelenekten gelen bir şey olduğunu göreceksiniz. Bu kadar temiz düz ses tutmak hakikaten büyük iş. Belki bizim de öğrenmemiz gereken şeyler var yani. Bizim ülkemizde genelde vibratolu sesler hep. Bol çarpmalı biz seviyoruz. O bölgelerde de böyle farklı bir tat var. Dümdüz sesler. Bu ne ya? Reklamı yedik. Kadın şarkı söylemekten zevk alıyor. Ya bunu hissediyorsunuz değil mi? Allah'ım sesim ne kadar güzel çıkıyor, ne kadar mutluyum. Sürekli bunu size veriyor ve o pozitifi size geçiyor. Çok değerli bir şey bir şarkıcılıkta. Ve aynısı da bir şarkıcı için aslında katliam. Yani çünkü o sesi öyle çıkaramadığınız günler oturur ağlarsınız sabaha kadar. O boğazdan ilk çıkış anına bakın. Hafif kısılmış da. Tize her çıkışta hafif boyun kaldırarak yapıyor. Hafif Ariana Grande. Bu ne arkadaş? Ses böyle çivi gibi çıkar ya. Gerçekten süper değil mi ya? Of. Oh, oh dertli başım. Yani ağız açıklıklarını söylemiyorum artık. Bu kanalın müdavimiyseniz bir sürü şey görüyorsunuzdur yani. İnanılmaz, inanılmaz iyi kullanıyor. Bakın şu görüntülere bakın. Hangi görüntüyü geçsem, neyi yakalasam. Şuna bak abi. Yani ses makinesi. Hani savaş makineleri vardır ya, o da ses çıkartılmış ses çıkartmak için üretmiş bir makine gibi.
sese bakın öncelikle. Tamamen göğsüne nefes aldığını görüyorsunuz. Bakın. Bütün omuzları bile kalktı. Ama şurada diyaframına baskıyı veriyor. Bakın. Gördünüz mü? Bakın şurası. Yani bu omuzlar kalktığında diyaframa doğru büyük bir baskı yapıyor ve tam kafa bölgesine gidiyor ses. Bakın. Size yeri gösteriyor adeta. Bundan öncesi tamamen göğüs bölgesine dönen ses. Göğüste. Inspa dediği yer aşağıda. Kafada. Hafif boynunu kaldırıyor. Ben bu numaraları sevmiyorum fazla. Ve ses harika bir soprano. Allah vermiş arkadaş. İşte kafa sesleriyle gözlerimiz dolmaya devam ediyor. İnanılmaz güzel bir renk. Oturun dinleyin işte. Ben bunları size böyle buluyorum. Daha önce Morissette Amon dinlediniz mi bilmiyorum ama mutlaka dinlemeniz gereken çok özel bir renk. Gerçekten özel. Fa diyez. Do diyez. Parça do diyez majör. O kadar hacimli bir renk ki. Vay be, yeni favorim bu. Çok güzel. Oh! Bu ne? Tam kafayla göstersen. Tam oturmamış bir yer gibi çıkmış. Allah Allah, çok iyi. Sanki dişliler bir araya gelmemişti böyle diye aradan ses çıkmış ama yakışmış. Sanki sesi kısık gibi. Bir de böyle şarkıyı söylerken dolu dolu söylemek var ya. Diyorum ya, bir şarkı söylemekten müthiş zevk alıyor ya. Ya o zevk öyle hani çok yemek yerken çok seversiniz de böyle ağzınız sulanır ya. Öyle şarkı söylerken sanki şarkıyı yer gibi söylüyor. Bütün sesler ilk baştan en kalından en tize kadar hep aynı hacmi korudu. Hiç yıldızlaşmadı, hiç böyle abuk subuk yerlere tıkılmadı. Hep aynı genişlikte ve büyüklükte kaldı. Ve bu büyük bir lezzet verdi bize. Sesin kuvvetini anlatıyor. Geçiyor. Kim bilir neler var daha parçada. Aman ya Rabbi ya. Oh. Bu hasta oldum şu renge. Ya bu işte şey gibi böyle çok özel, çok lezzetli bir renk. Bana hep ama o tizlerdeki kafa geri atışı Ariana Grande'yi hatırlatıyor. Aynı şekilde çıkarıyor ve siz aynı bölgeden çıkıyor. Aynı renkle, hafif boyun yatıkken çıkan bir renk var. O rengi buluyor sürekli. Muhtemelen çok dinlemiş. Bir anda atıyorum, ben hiç tanımıyorum. İlk defa Morissette Amon'u sizle beraber baştan sona dinliyorum. Daha önce kısa kısa sadece baktım. Hani gönderdiklerinden sonra kişiler nasıl bir sesmiş diye. Çok kısa baktım. Buralara kadar gelmemiştim. Çok andırıyor. Bu Rise Unafraid tam bütün gücüyle bakın. Şuradaki nefes baskısı bakın. Vay be. Epey kuvvetli bir kafa ses çalışması. Müthiş güzel. Çok iyi, çok iyi. Devam ediyorum. Sol diyez. Sonradan başlayan, o inanılmaz güzelmiş. Gene o gıcırtılar geliyor. Sanki ağlar gibi değil mi? İçeride sanki harmonik bir şeyler çıkıyor.
Mariah Carey. Tam onun yaptığı numaralar. Çok dinlemiş, kulakta çok fazla var. Özellikle pes renkleri, inişler falan. Ne çok numara var ya. Şurası bakın arkadaşlar. Ellerini masaya koyuyor ve daha fazla diyafram, daha fazla kuvvet için ittirmeye başlıyor. İzleyin. Mükemmel ya. Ders gibi valla. Bakın. Elleri ittiriyor. Bu ittirme bildiğiniz diyafram çalışması gibi bir şey. Ama bunu çok bilinçli yaptığından değil, yani o içinden öyle yaparak daha iyi çıkaracağını hissediyor ve anlık bir şey yapıyor. Bakın. Daha önceden çalışmamıştır. Buraya geldiğimde masayı ittiririm diye yani. Bakın. Çok az da nefes mesafesi kalmış şu ikisi arasında. Bakın nefes alacak yer yok. O son gücü oraya doğru vererek ittiriyor. Ya işte bu tiz sesi çıkaran ama yukarı doğru çıkaran, yani sesin birazcık aslında volümü düşüyor. Kaçınılmaz olarak, yani şu pozisyona doğru döndüğünüz zaman biraz nefesiniz azalıyor. Fakat o azalan nefesin içinden öyle tatlı, yumuşak ve biraz da volümsüz olsa çok lezzetli bir ses geliyor. Tam bir pop şarkıcı rengi. Ama kaliteli bir renk. Kötü değil. Yani bunu şarkıcı kullanarak size ifade ediyor. Tamamen önde de kalabilir. Ki öyle söyleyen Lara Fabian gibi şarkıcılar tamamen önde kalıyorlar. En tiz notlarında bile. Fakat Morissette Amon biraz daha, dediğim gibi, anladınız siz. Ariana Grande'nin şeklinde tizlere çıkıyor. Bakın. Ama lezzetli. Mükemmel lezzetli. Hep karşıda göğüs seslerinde. Yine öyle. Tize geliyor. Burada tam gene önde buldu. Gittikçe İşte tizle. Bakın volüm düştü. Ama ses lezzetli bir acı ifadesi taşıyor bize. Bayağı acı bir duygu çünkü bu, öyle az ve zor çıkan bir şeymiş gibi. Ben bu oyununu tekrar toparlayıp geri dönüyorum. Kafa kaldırmak tamamen sorunlu bir şey değil. Tamamen olmaması gereken bir şey değil. Şarkı söylerken zaman zaman boynunuzu hareket ettirerek de sesleri bulursunuz. Bunda bir sakınca yok. Bazı tiz sesler gibi, bunları içeride bulmanız doğal ama bunu bilinçliye döndürmek zorundasınız. Nerede ne yapacağınızı bilerek. Yoksa bir anda sürpriz yaşarsınız. Ses bir anda çıkmayabilir. Ya niye şarkıcısın sen? Baksanıza şuna ya. Şakıyor yani. Filipinler'den 3 şarkıcı inceledim. Casey Tandingan, Morissette Amon, bir de o Asya'nın Bülbülü ismiyle geçen, kimdi ismi şimdi küt diye çıkmayacak. Ama daha geçen inceledim, yeni inceledim. Dur bulayım ya onu. Nereden bulayım? Dur bakayım. Bulayım, ismini bulacağım. Kendi kanalımı açtım. Evet bulacağım çünkü kafayı taktım ya. Üçüncü seste daha yeni inceledim ya. Regina Velasquez. Evet, bu üç ses de birbirinden güzeldi. Demek ki Filipinler'de var arkadaş, toprağında bir kıymet var. Sesler çok güzel çıkıyor. Baksanıza şuraya. Fa. Müthiş bir soprano. Her biri bir nefes fırtınası. Bakın her birinde bir vitesi arttıra. Daha fazla diyafram, daha fazla diyafram. Ve daha fazla ağız açıklığı, daha rahat bir pozisyon. İzleyin. Şimdi burada bu sesi bulmanın bir formülü var. İlk bulduğunuz ses aslında bütün işi döndüren. Yani şu var ya. Bu var ya. Bu bölgeyi bulmanın formülü ilk seste. Çünkü pozisyona oturduğu ilk yer burası.
Burayı iyi oturtamazsanız çok iyi çıkmaz. O da ne yapıyor? Bu sesi bulabilmek için ilkine epey pres, güçlü bir şekilde giriyor. Bakın. Bakın. Önce sağlam bir nefes çekti. Gördünüz değil mi? Nefesin büyüklüğünü izleyin. Tam. Ne yaptın abi ya? Bu kadar oturarak bu şarkıyı söylemek iş. Biraz Fa. Zaten sürekli fa'da oynadık biz ya. Hadi yes. İşte bu. Ya kalk ayağa ne olur ya. Ben rahatsız oldum. Yemin ediyorum yerinden uçacak gibi duruyor çünkü şarkıcı. Gerçekten mükemmel performanslar. On Wish 107.5. İnanılmaz. Kusursuz. Wow. Üçüncü şarkıda 3. Filipinlere yıkıldık arkadaşlar. Vay inanılmaz iyi şarkıcılar. Peki